Acil bir video ile beraberiz. Hiç uzatmadan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun yani dünyanın en güçlü, en iyi telefonunun en önemli özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Öncelikle beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak hemen iPhone 14'ten bahsetmem gerekirse şu anda elimde tutmuş olduğum iPhone 13'ten tasarımsal açıdan en ufak bir farklılık bulundurmuyor. Burada hem çentik hem de kamera yapısı, kasa yapısı itibariyle birebir aynı cihazlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Renk seçeneklerinde de herhangi bir farklılığın olmadığını söyleyeyim. Bunun dışında Face ID'de dahil olmak üzere her şey aynı tutulmuş. Yonga seti kısmında ise iPhone 13'ün bazı versiyonlarında olan değil, burada iPhone 13 Pro serilerinde olan 5 çekirdekli GPU'ya sahip A15 Bionic yongası ile karşılaşıyoruz ve böylece Apple güncel işlemcilerini en ucuz cihazlarında bile kullanma politikasından tamamıyla vazgeçti diyebiliriz. Burada iPhone 14, 14 Plus ve 14 Pro serileri arasındaki makas ciddi anlamda açılmış durumda. iPhone 14 Pro'larda çok daha verimli ve çok daha güçlü bir yonga setini 4 nanometre A16 Bionic yongasını görebiliyoruz. Ekran tarafında ise iPhone 14 Plus modeliyle yeni bir kategori oluşturulmuş durumda. 6.7 inçlik ekranıyla yüksek batarya kapasitesiyle şu ana kadar Apple tarafındaki en güçlü batarya performansına sahip olan telefonda diyebiliriz. Tabii ki bunun sebebi ProMotion teknolojisinden mahrum kalan 60 Hz'lik bir ekran, işlemci tarafında da geçen seneye göre herhangi bir geliştirme yapılmadığı için ve batarya kapasitesi olarak Apple her ne kadar açıklamasa da iPhone 14 Plus modelinde 13'e nazaran %25'lik bir büyüme mevcut. Bu sayede batarya olarak iPhone 14 Plus zirveye oturacak gibi gözüküyor. Bazı serilerde önemli diyebileceğim iki büyük geliştirme var. Burada Action Mode yani kamera tarafında özellikle hareketli çekimler yaptığımızda titreşimleri gerçekten oldukça minimum seviyeye indirerek gimbal kullanıyormuş gibi bir deneyim verebiliyor. iPhone'lar stabilizasyon konusunda zaten başarılıydı. Ancak 14 serisiyle çıta bir kademe daha üste çıkmış durumda. 14 ve 14 Plus'ta çözünürlük olarak kameralarda bir fark olmasa da diyafram açıklıkları bayağı geliştirilmiş durumda. Ön kamerada f2.2 diyaframdan f1.9'a düşüş yaşanmışken ana kamerada f1.5'e kadar düşmüş durumda. Bu sayede ön kamera %38 daha iyi bir ışık alabilecek. Yani bu da hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde detayları daha da iyi bir şekilde yakalayabileceğimiz anlamına geliyor. iPhone 14 Pro'lara baktığımızda Apple'ın 5 yıldır vazgeçmediği büyük çentik tamamıyla ortadan kalkmış durumda. Burada diğer cihazlardan oldukça farklı bir kamera modülü cihazlara entegre edilmiş ve bu çentik bildirimlere göre şekilde değiştirebiliyor. Animasyon olarak oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Arama yaparken bir uygulamadan bildirim düştüğünde efektif bir şekilde çok daha farklı bir konuma gelebiliyor. Sanki orada çentik yokmuş gibi bir animasyon ortaya çıkıyor. Performans olarak iPhone 14 Pro serisi yine kesinlikle zirvede cihazlar. Kameralar tarafında da Pro'lar resmen çığır açtı diyebilirim. Hem ana kamera hem de yardımcı kameralar noktasında fiziksel geliştirmeler mevcut. Yani burada sadece yazılımsal ve işlemci bazlı değil, mekanik olarak da sensör boyutları %65 oranında büyümüşken diyafram açıklıkları da yine bir hayli azalmış durumda. Bu sayede artık iPhone 14 Pro serisi gerçekten bir profesyonel kamera gibi kullanılmaya da aday gibi gözüküyor. Her zaman olduğu gibi 14 Pro'da, 14 Pro Max'te bir sonraki iPhone modelleri çıkana kadar piyasanın zirvesine oturacaklar. Açıkçası ilk değerlendirme yapmam gerekirse iPhone 14 Plus 13 Pro'nun biraz kırpılmış ama batarya konusunda çok daha geliştirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. 14 Pro ve Pro Max'te amiral gemisi segmentinde rakipsiz cihazlar diyebilirim ve baktığımız zaman da iPhone 14 Pro serisiyle 14'ün bazı versiyonları arasındaki fark baya açılmış durumda. Hem kamera olsun hem performans olsun ekran kalitesi olarak da aradaki fark bariz bir şekilde gözüküyor. Bazı versiyon iPhone 14 ise 13'ten bence pek bir artı sunmuyor. Fiyatlardan bahsedersek ABD tarafında herhangi bir değişiklik olmadı. iPhone 14 799 dolardan 14 Plus 899, 14 Pro 999, 14 Pro Max de 1099 dolardan satışa çıkacak. Fakat ülkemizde her yıl olduğu gibi oldukça ciddi zamları gördük. iPhone 14'ün baz versiyonunu almak istediğimizde 31.000 TL'den 14 Plus 35.000 TL, 14 Pro Max ise 44.000 TL'den başlayıp 1 TB'a kadar çıktığınızda 57.000 TL'ye kadar dayanabiliyor. Peki sizler iPhone 14 serisi ve bu fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.